Şöyle birazcık pul biber atayım. Şöyle birazcık da çok az da bir pul biber atacağım. Dostlar biberimiz çok acı. Merhaba sevgili dostlar. Biz bugün size harika şöyle 1,5 kilo kadar patatesimiz var. 750 gram kıymamız var. Tavuk kıyma buttan çektirdim dostlar. 2 tane soğanımız var. 1 demet maydanozumuz var. 1 bardak galeta unumuz var. 1 kase yoğurdumuz var. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. Ve bu patatesi için tuzumuz, karabiberimiz, kimyonumuz var. İçi için kekiğimiz var, pul biberimiz var, kimyonumuz var, tuzumuz var, karabiberimiz var. Ve toz kırmızı biber. Toz biberimiz var. Bunlar içi için. Bunları şimdi buraya koyuyorum. Bu maydanozumuzu da böyle buraya koyuyorum. Şimdi ilk önce neye hazırlıyoruz? Patateslerimizi hazırlıyoruz. Bu arada 3 tane de yumurtamız var dostlar. Ben çıkartmayı unuttum. Hemen getiriyorum. Her kamerayı açtığımda kahkaha atıp gülüyorsun. Allah şen etsin yavrum seni ya. Dişim de yok ki dostlar, ne yapayım ya? Dişsiz kadın. Güzelliğimi görmeyin bari. Bakın bu şekilde eziyorum dostlar. Şimdi 3 yumurtayı da getirdim tabii ki evet, de. 3 tane yumurtamızı getirdi kızım. Allah ondan razı olsun. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle 2 tane yumurtamızı bunun içine koyuyorum. Sonra bir kase yoğurdumuzu da koyuyorum içine. Şöyle patateslerimizin üzerine. Sonra şöyle güzelce iyicene bir bunları karıştırıyorum. İyice böyle ezilene kadar karıştıracağım dostlar. Sonra görüşürüz. Şimdi dostlar bakın. Böyle 4 kaşık unumuz var. Unun içine şöyle tuzumuz, kimyonumuz ve karabiberimizi de ekliyoruz. Ondan sonra şöyle çok az 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı da ekliyoruz. Ve bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Şimdi dostlar şöyle tepsimizi güzelce bir yağlayalım. Bu kadar yeterli. Şöyle bakın her yerine yağsını gezdirdik. Şimdi de karıştırmış olduğumuz patates harcımızı içine dökeceğiz. Böyle akışkan çok güzel oldu bakın. Kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Facebook'ta paylaşmayı, WhatsApp'ta paylaşmayı unutmayın. Evet. Bunun daha farklı tarifleri varsa bildiğiniz bize lütfen yorumlarda yazın. Önerileriniz varsa, olmadı dediğiniz yer varsa. Bakın bu şekilde güzelce yayıyoruz eşit olarak. Evet, bu hazır. Şimdi yatağımızı hazırladık. Sıra geldi köftemize. Şimdi bunu böyle şuraya kenara alıyoruz. Kızım bunu da oraya koy. Şimdi sıra geldi. Böyle alıyoruz. Sonra üstüne bir tane yumurtamızı da koyuyoruz. Sonra şu
Galeta unumuzu da koyuyoruz. Sonra baharatlarımızı da koyuyoruz. Dostlar rendelerken dikkat edin. Parmaklarınızı lütfen aldırmayın. Ben acele edeceğim diye bazen yapıyorum o işi. Bakın dostlar, soğanımızın suyunu ziyan etmek istemedim. Soğanımız çok sulandı. Bu şeylerde, mevsimlerde soğanlar çok sulu olur. Şöyle koyayım. Şimdi bakın her şeyini koydum. Şimdi güzelce bir yoğuracağım bunu. Bir daha neler kattığını anlat bakalım. 750 gram kıyma, bir tane yumurta, bir bardak galeta unu. Dilekçim, maydanozunu doğrar mısın lütfen? Maydanozunu koymayı unuttum. Sonra başka ne koydun baharat olarak? Baharat olarak karabiber, kimyon, ondan sonra diyemedim işte, pul biber, kırmızı biber ve kekik koyduk. Herkes baharatı kendi isteğine göre yapmalı dostlar. Bakın dostlar, böyle maydanozumuzu da içine koyuyoruz. Ve güzelce biraz daha yoğuracağım. Ay, maydanoz da nasıl güzel koktu mübarek. Ben maydanozun kokusunu çok seviyorum dostlar. Dostlar, tepsimizin içine şöyle eleyelim ki köftelerimiz yapışmasın. Değil mi? Evet. Şimdi de şöyle bakın, şöyle elimizi hafif sulayarak güzel güzel köftemize şu şekilde şekil veriyorum. Böyle küçük yapmayacağız. Büyükçe şöyle güzel. Öyle çok da sulamadan ama şöyle güzelce şekil vererek şöyle yapacağız. Hem kolay hem de gerçekten çok lezzetli bir yemek. Hem de pratik. Dedim ya, pratik, hemen çalışmaya gidenler bile 2 dakikada yapabileceği bir yemek. Böyle köfteleri isteyen biraz daha küçük yapabilir, isteyen biraz daha büyük yapabilir. Herkesin isteğine bağlı. Dostlar, çok güzel ve harika bir köftelerimiz oldu. Patates köfteye yeni bir bakış. Yeni bir... Dostlar, bunu isteyen kıymayla da, yani kırmızı etle de yapabilir. Benim torunlarım kırmızı eti sevmiyorlar. Ben de onun için tavuk tercih ettim. Sizler de evinizde ne varsa onunla, veya ki de çocuklarınız neyi seviyorsa onunla tercih edebilirsiniz. Yani tercih etmek sizin elinizde. İlla tavukla olacak ya da illa bundan olacak diye yok. Her şeyle olabilir. Hamarat ve lezzetli yemek arayan tüm ev hanımlarına, yeni deneyim arayan bütün bayanlara hitap ediyor. Çünkü bunlar da küçük oldu. Bir tane yapsaydım çok büyük olacaktı. Onun için de bunu da küçük yaptık. Bunu da böyle yiyelim. Şimdi elimi yıkayıp geliyorum dostlar. Şimdi dostlar, şöyle unumuzu köftelerimizin üstüne şu şekilde eliyorum. Her yerlerine bulaşsın diye. Bakın, aşağı yukarı her yerine bulaştı. Şimdi de yağımızı şöyle koyuyorum
tavamıza. Birazcık daha yağ istiyorum Dilek. Çok koydu değil. Havadan atma, çok koydu. Hepsini yapayım yani. Bugün havadan atma. Tamam. Havadan atarsan yağ tutuyor. Başka bir şey olmaz. Bunları yemek istiyorum. Çok lezzetli görünüyorlar. Pesto edittiren patates köfte. Bu yemeğin adı ne olsun? Pesto edittiren patates köfte. Bakın dostlar, gayet güzel kızardılar. Tabii biraz daha istiyor. Şöyle üzerine bolca kırmızı biber attık. Şöyle birazcık pul biber attık. Şöyle birazcık da çok az da bir pul biber atacağım. Dostlar biberimiz çok acı. Şöyle böyle bir parça sarımsak tozu, böyle bir tatlı kaşığı hava sosu, yaptıktan sonra birazcık daha
Şöyle kızartacağız Allah'ın izniyle. Gücüm yetmez olmuş dostlar. Yaşlanmışım gayrı. Attıramıyorum. Bakın köftelerimiz gayet güzel oldu. Tamam. Bakın dostlar şimdi şöyle kaçan bizden değil. Ne yapıyoruz? Güzelce şöyle düzlüyoruz. Evet, fırınımız ısınmış. Kızıma teşekkür ediyorum. Söylemeden yaptığı için. Şimdi şöyle güzelce köftelerimizi düzlüyoruz. Sığıştırıyoruz şöyle. Yerleştiriyoruz. İşte yerleştiriyoruz dostlar. Ben ne dersem anlayın. Şimdi de üzerine şöyle bir kaşar peyniri rendeleyeceğiz. Bir parça kaşarımız vardı. Ve doğru fırına süreceğiz.